Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için 3 adet baklava tarifiyle geldim. Görüntüsü, lezzeti, kıvamı inanın muhteşem oldu. Bayram yaklaşıyor. Malum biz ev hanımlarının olmazsa olmazlarından biri baklava. Bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şerbetiyle buluşturup gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu muhteşem baklavaların lafa daha fazla uzatmadan tarifine geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Yarım çay bardağından bir tık fazla olacak şekilde suyumu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sütümü de ekledim. Üzerine bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı sirke ilavesi yaptım. Şöyle bir çimdik tuzumu atıyorum. Çay kaşığının ucuyla. Ve bir çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozumu ilave edip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu vermiş olduğum hamur ölçüsü bir tepsi baklava için arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltabilirsiniz. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 4 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tekrardan tezgahıma alıyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, güzelce yoğurmuş toparlamış olduğum hamurumu bu şekilde göz kararı parçalara kopartıyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde olacak arkadaşlar. Hazırlamış olduğum bezelerimi nişasta serpmiş olduğum tepsime alıyorum. Üzerini kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakacağım. Vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. Hatta hamurumuzu akşamdan hazırlayıp bu şekilde buzdolabında bekletip sabahta yapabilirsiniz. Baklava hamuru ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel açılır arkadaşlar. Evet, hava almaması için üzerini kapatıyorum ve 1 saat dinlenmeye alıyorum. 1 saat dinlendi, bezelerim kendini bıraktı. Gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Hamurumuzun çok koyu olmamasına özen gösterelim. Çok cıvık olmasın. Çok da sert olmasın arkadaşlar. Çok sert hamur zor açılır. Tabiri caizse kulak memesi yumuşaklığında yapalım hamurumuzu. Dinlendirmiş olduğum hamurdan 4 beze alıyorum ve böyle servis tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Ben pratik olması açısından 4 bezemi aynı anda açtım arkadaşlar. Siz teker teker de açabilirsiniz. Açmış olduğum bezelerimin arasına bu şekilde nişastamdan bol bol serpiyorum ve üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben baklavalarımı açmak için mısır nişastası kullanıyorum. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet, hazırlamış olduğum bezelerimi öncelikle kayma olmaması için elimle bastırıyorum. Sonrasında oklavamla açma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu açarken çok sert davranmayalım arkadaşlar. Şöyle nazik hareketlerle güzel bir şekilde açalım. Özellikle kenar kısımlarına bastırmaya özen gösterelim. Altta kalan beze küçük olduğu için hamurumu ters düz ettim. Tekrardan açma işlemine devam ediyorum. Böyle küçük bir fırın tepsisi büyüklüğüne gelene kadar oklavama sarmıyorum. Sonrasında oklavama sararak ara katlarının yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Tam da bu esnada yapışmaya meyilli olan bölümlerine tekrardan nişasta ilavesi yapıyorum. Ve yine nazik hareketlerle hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Ben bu şekilde hamurumu dörderli açtım arkadaşlar. Siz dilerseniz ikişerli de açabilirsiniz, tekerli de açabilirsiniz. Hamur açma kabiliyetinize göre beze miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde bir iki tur beraber sararak açıyorum. Sonrasında teker teker sarıp aralarında yapışma olup olmamadığını kontrol ediyorum. Yağ gibi açılan gerçekten çok güzel bir hamur tarifi oldu. Bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
Videomun başında da söylediğim gibi vermiş olduğum ölçülerden bir tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla baklavalar elde edebilirsiniz. Ayrıca ben 3 tepsi baklava için ne kadar malzeme kullandım onu da ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Malzeme listesine videomun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Evet, yufkalarım istediğim inceliğe geldi. Şu şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Özellikle kenar kısımlarını görüyorsunuz. Gerçekten her tarafı eşit şekilde açılan harika bir hamur oldu. Ve ilk baklavamın yapım aşamasına geçiyorum. Bir adet yufkamı aldım. Bu şekilde 4 eşit parçaya böldüm. Ve iki parmağımı kullanarak bu şekilde şekillendiriyorum hamurlarımı. Ben baklavalarımı cevizli yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz Antep fıstıklı, fındıklı, hatta yer fıstığıyla da yapabilirsiniz. Evet, 4 adet yufkamı aynı şekilde şekillendiriyorum. Şöyle dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Sadece iki parmağımı kullanarak saat yönüne doğru çevirerek hamurumu şekillendiriyorum. Şekillendirmiş olduğum hamurlarımın tam ortasına gelecek şekilde aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar cevizimi yerleştiriyorum. Sonrasında kenar kısımlarını cevizimin üzerine kapatıyorum. Ve ilk baklavamız bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten görüntüsü harika oldu. İnanın lezzeti de muhteşem. Bütün yufkalarımı aynı şekilde şekillendiriyorum ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Üzerine bol bol yağ dökeceğimiz için fırın tepsimi yağlamadım. Ve ilk baklavamız hazır. Şekli bu şekilde. Üzerine eritmiş olduğum sade yağdan bol bol döküyorum. Ve ilk baklavamı hazırladım. Bu şekilde şimdi ikinci baklavama geçiyorum. Gazete baklavası yapıyoruz arkadaşlar. Yine yufkamı aynı şekilde açtım. Açmış olduğum yufkamı oklavama sarıyorum ve bu şekilde büzüştürüyorum. Baklavamı rulo haline getirirken kolaylık olması için altına fırın kağıdı yerleştirdim. Yufkamı bu şekilde açtım. Kenarlarından fazlalıkları rulet yardımıyla kesip tatlımın ortasına yerleştiriyorum. Yine ince çekilmiş cevizimden bol bol yufkamın arasına serpiyorum. Ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Kenar kısımlarını boş bırakıyorum. Ve fırın kağıdımı tutup bu şekilde yukarı kaldırarak rulo haline getirdim tatlımı. İki parmak kalınlığında olacak şekilde tatlımı kesip fırın tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten çok pratik bir şekilde yapılan harika bir tatlı tarifi. Bütün hamurlarımı aynı şekilde şekillendiriyorum. Tepsim dolana kadar tatlımın yapım işlemine devam ediyorum. Evet, ikinci tepsi tatlımı da yaptım, hazırladım. Yine üzerine eritmiş olduğum oda sıcaklığında sade yağımı güzelce gezdiriyorum. Ben tatlılarım için sade yağ kullanıyorum. Siz dilerseniz tereyağı, margarin ya da bitkisel yağ ile de yapabilirsiniz. Tabii benim tercihim her zaman tereyağından yana. Evet, ikinci tepsi baklavamız da hazır. Şimdi üçüncü tepsi baklavamıza geçiyorum. Yine yufkamı aldım. 4 eşit parçaya böldüm. İnce çekilmiş cevizimi bu şekilde yufkamın kenarlarına yerleştiriyorum. Yufkamın kenarını cevizimin üzerine kapatıyorum. Cevizlerimin dökülmemesi için.
Sonrasında geriye kalan yufkamı bu şekilde parmak uçlarıma kendime doğru çekerek büzüştürüyorum. Büzüştürmüş olduğum hamurlarımı bu şekilde şekillendirip bir kenara alıyorum. Evet, tekrardan gösteriyorum. Başlangıçta bu şekilde cevizlerimiz üzerini kapatalım ki cevizlerimiz dökülmesin. Sonrasında parmak uçlarımızla kendimize doğru çekelim. Yapmış olduğumuz yufkayı kendi etrafında çevirip rulo haline getirip tatlımızı tamamlıyoruz. Hazırlamış olduğum tatlımı tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, 3. tepsi baklavam da hazır. Yine eritmiş olduğum sade yağımla güzelce yağlıyorum. Hazırlamış olduğum tatlılarımı pişirmeye bırakıyorum. Ben tatlılarımı ılık fırınıma gönderiyorum. Öncesinde 150 derecede ısıtıyorum. Tatlımı fırına verdikten sonra 180 dereceye getiriyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Tatlılar için pişirme süresi vermiyorum. Fırınımızın marka ve kalitesine göre ve hatta tatlıların yapısına göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde nar gibi kızarana kadar pişirmeye özen gösterelim. Evet, tatlılarım hazır. Şu şekilde iç kıvamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayram için yapabileceğiniz çok pratik, gösterişli ve de bir o kadar lezzetli 3 adet baklava tarifiyle geldim. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok baklava tarifi mevcut. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Tatlarımın iç dokusu da bu şekilde. Siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.